Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1980 yılı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye götürüyorum. Beyazlarda Geri Kasparov, siyahlarda ise Mikhail Tal. Hazırsanız oyuna başlayalım. Kasparov oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Mikhail Tal ise at F6 ile yanıt veriyor. C4, E6, at C3, fil B4. C3 atını açmaz aldı. Nimzoid savunması olarak geçiyor. Kasparov E3 hamlesiyle oyuna devam ediyor. F1 filinin çaprazını açtı ve E4 piyonunu destekledi. Ama C1 filin elinde gidebileceği daha az kare var. Kısa rok. Hal henüz merkeze piyon yerleştirmedi. Merkezi rakibine bıraktı ama zamanı gelince merkez mücadelesine dahil olacak. At E2. C3 atını destekledi. Fil alır C3 yapılırsa piyon yapısı bozulmadan at alır C3 ile yanıtlanacak. D5. Hal merkeze piyon yerleştirdi. A3. Fili istedi. Fil görevini tamamladı. Fil E7 ile artık geri dönüyor. Kasparov'un E2 atı F1 filinin C4 piyonuna bakışını engelliyor. Kasparov burada boş bir hamle yaparsa örneğin H3, Hal D alır C4 ile piyonu kazanırdı. Kasparov burada gerilimi bozuyor. C alır D5 ile oyuna devam ediyor. Burada E alır D5 de yapılabilirdi. Ama Tal oyuna at alır D5 ile devam ediyor. Artık Kasparov'un C4'te desteklenmesi gereken bir piyonu yok. Kasparov oyuna G3 ile devam ediyor. Filini uzun çapraza yerleştirecek. At alır C3. At alır C3. Hal C5 ile merkez D4 piyonuna saldırdı. Kasparov bir şey yapmazsa D4 karesinde ayrık piyonla kalacak. Bu yüzden D alır C5 ile devam ediyor. Kasparov merkez piyonundan vazgeçiyor. Burada Tal vezir alır D1 ile de devam edebilirdi. Kasparov buna şah alır D1 ile yanıt verebilirdi. Vezirler tahtada olmayacağı için şahın merkezde kalması problem değil. Oyun sonunda merkezde olması avantaj bile olabilir. Fil alır C5. Kasparov merkezdeki gerilimi D alır C5 ile bozmuştu. Şimdi B4 hamlesini tempo ile yapabiliyor. B4. Fili istedi. İlk önce vezir alır D1 şah. Şah alır D1. Fil E7. Fil B2. E3 piyonu fili kısıtlıyordu. Fil şimdi uzun çapraza yerleşti. At C6. Şah C2. Vezirler değişildi. Tahtadaki taşlar azaldı. Artık rok atmaya gerek yok. Fil geliştiğinde kaleler arasındaki bağlantı sağlanmış olacak. Hal oyuna B6 hamlesiyle devam ediyor. C8 fili D7 karesiyle sınırlıydı. Hal B6 hamlesiyle filine yeni kareler açıyor. Kale D1. Kasparov kalesini açık dikeye getirdi. Kale D8. Hal Kasparov'u D dikeyinde karşıladı. Kale alır D8. At alır D8. Fil G2. Kaleyi istedi. Fil B7. Fil alır B7. At alır B7. Şah B3. Şah açık C dikeyinden ayrılıyor ve artık piyonlarına daha yakın. At D6. Hal atını aktif bir kareye getirmek istedi. Kale C1. Kasparov kalesini açık C dikeyine getirdi. Kale C8. Hal Kasparov'u C dikeyinde karşılıyor. A4. Vezir kanadından alan kazandı. Oyun sonunda piyonları ilerletebilmek önemli. A6. Beyazlar B5 ile ilerlerse artık A alır B5 var. B5. Bu değişimlere götürüyor. A alır B5. At alır B5. İlk önce kale alır C1. Fil alır C1. Hal burada at alır B5 ile devam ederse A alır B5. Bu oyun direkt beraberliğe giderdi. Pay sayıları eşit. Hal oyuna at E4 hamlesiyle devam ediyor. F2 piyonunu istedi. Kasparov burada piyonu bırakıp şah C4 ile devam edebilirdi. At alır F2. At A7. At E4. At C8. Fili istedi. Fil C5. Fil B2. Şah F8. Şah B5. Fil alır E3. At alır B6. Kasparov bu şekilde piyon fedasıyla şahını aktifleştirebilirdi. Bu beyazlara hafif üstünlük verirdi. A piyonu tehlikeli bir geçer.
Tabii ki de bu yorumu bilgisayar analizine bakarak yapıyorum. Bu konumda kazanmak yine de hiç kolay değil. Örneğin fil D2, beyazlar A5 ile devam ederse fil alır A5. Şah alır A5. At D2. At F1 gelip piyonlara baskı yapacak. Siyahlar bu konumda en kötü beraberliği alır. At piyonlara baskı yapacak. Beyazlar piyonları sürmek zorunda kalacak devamında. Sonrasında siyahlar piyon sürüşleriyle beyazların iki piyonunu değişecek. Ata file karşı at konumu oluşacak. Siyahlar istediği zaman oyunu pata götürebilir. Buna karşılık Halil'in elinde çok fazla piyonu olurdu. Beyazlar riske girerse siyahlar oyunu bile kazanabilir. Kaldığımız yere geri dönelim. At E4. Kasparov oyuna fil A3 hamlesiyle devam ediyor. Hal burada fil alır A3 yaparsa at alır A3. Devamında Kasparov at C4 gelip B6 piyonunu kazanacak. Sonrasında Tal Kasparov'un A geçerini durduramaz. Ve Kasparov geçer piyonu sayesinde oyunu kazanırdı. Kaldığımız yere geri dönelim. Fil A3. Tal oyuna Şah F8 hamlesiyle devam ediyor. Fili korudu. Kasparov fil alır E7 yaparsa Şah alır E7. Tal çağını aktifleştirecek. Kasparov at A7 ile son bir deneme yapıyor. Burada Tal boş bir hamle yaparsa örneğin H6, at C8. Fili ve B6 piyonunu ister. Tal fili kaybetmemek için fil alır A3 ile devam ettiğinde Şah alır A3, Şah E8, at alır B6, Şah D8, A5, Şah C7, F4. Bu beyazların kazancı oynadığı bir oyun olurdu. Siyahların artık beraberlikten fazla bir beklentisi olamaz. Konumu tutmaya çalışacak. At A7'ye geri dönelim. Hal oyuna at D2 şahla devam ediyor. Şah C2, Hal at C4 geliyor ve taraflar beraberlikte anlaşıyor. Oyun sadeleşti. Artık denenecek çok da bir numara yok. Örnek bir devam yolu olarak fil alır E7, Şah alır E7, Şah C3, atı ister, at D6, at C6 şah, Şah D7, at E5 şah, Şah C7, F3. Atın E4'e gelmesini engeller. At piyon oyun sonlarının piyon sonlarından pek bir farkı yok. Tay sayısı eşit. Yapılabilecek pek de bir şey yok. Taraflar birbirinin artık hata yapmayacağını biliyor. Oyunun bittiği yerde videoyu bitirelim. At C4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.